Almanya-Paraguay maçından haberler. Brezilya-Japonya maçından haberler. Deniz Ündav'dan milli takım hakkındaki açıklama. Jose Mourinho'nun Real Madrid'deki en çok sevdiği orta saha oyuncuları hangileri? Dünya Kupası'ndan haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, Dünya Kupası'nda inanılmaz şeyler oluyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, biz elemelerde Brezilya ve Arjantin'i yenmiş bir takımız. Neden bugün de Almanya'yı yenmeyelim? dedi ve yaptı. Almanya'yı yendi arkadaşlar. Evet, Gustavo Alfaro gerçekten artık saygıyı hak ediyor mu diyelim, ama ben oynadıkları futboldan asla keyif almıyorum. Hem futbol oynamıyorlar hem de futbol oynatmıyorlar bence. Ben keyif almıyorum, bu benim yorumum arkadaşlar. Gustavo Alfaro büyük bir saygıyı hak ediyor. Eleme turlarında Arjantin ve Brezilya'yı yendiler. Grupta bizi yendiler, yani Türkiye'yi yendiler. Son 32 turunda da Almanya'yı elediler arkadaşlar. Sizce Paraguay nereye kadar ilerleyebilir? Maçın oyuncusu da taraftarların seçimi Orlando Gil. Maçın oyuncusu ödülünü alıyor arkadaşlar. Penaltılarda iyi bir performans gösterdi. Penaltılara kadar uzadı maç. Paraguay son 16 turunda Fransa veya İsveç ile karşılaşacak. Büyük ihtimalle Fransa ile karşılaşır. Almanya açamadı bunların savunmasını. Biz açamadık. Bakalım Fransa açabilecek mi o savunmayı? Almanya Dünya Kupası'ndan eleniyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili gelip buraya hiç güzelleme falan yapmasın kimse. İşte Almanya'yı bile elediler. Bizi neden elemesin bu takım? Bizi neden yenmesin demeyin. Tarihin en kötü Almanya'sı. Gerçek söylüyorum. Normalde bu kelimeyi hiç sevmem. Tarihin en kötü şuyu buyu falan diye. Hatta dalga geçerim bunu söyleyenlerle. Ama gerçekten böyle bir Almanya takımı ben görmedim. Almanya milli takımını bu kadar kötü görmemiştim. Eğer biz Almanya ile karşılaşmış olsaydık, açık futbol oynayan Almanya'ya karşı biz net bir zafer alırdık. Bu kadar da büyük söylüyorum size. Ama tabii ki de başımızda Montella olduğu aklıma gelince bir geri vites yapıyorum. Nagelsmann, federasyon eğer kalmamı isterse kalırım, gitmemi isterse giderim. Sözleşmem var, hiçbir şeyden kaçmam diyor Nagelsmann. Belki de Almanya'yı bu cendereden çıkaracak tek adam. Klopp, ne dersiniz, Almanya milli takımının yeni hocası olur mu? Hiçbir yere gitmiyor, bari oraya gitti ya. Bizim milli takıma da gelebilirsin. Almanya eskiden ciddiye alınırdı arkadaşlar. Evet, buradaki oyuncuları tanıyanlar var mı? Ben hepsini tanıyorum. Siz de tanıyorsunuzdur. Bu kadar eski değiller zaten. Ah Mesut ah. Eski Almanya milli takım futbolcusu İlkay Gündoğan. Bugünkü takım performansını kesinlikle iyi göstermeye gerek yok, ama o nasıl bir VAR kararıydı öyle. Premier Lig'de buna sadece gülüp geçerlerdi. Bu durum aynı zamanda çok ağır bir hayal kırıklığı. Maalesef takımın kendisi de 120 dakika boyunca ikna edici bir oyun ortaya koymayı başaramadı diyor İlkay Gündoğan. Mauricio, Paraguaylı oyuncu, bugün kazanmasaydık bile sahada yiyecektik. Biz böyle bir takımız diyor arkadaşlar. Gerçekten garip oynuyorlar ve çok sert oynuyorlar. Havertz'in son bir ayında neler oldu? Penaltılarla Şampiyonlar Ligi'ni kaybetti. Penaltılarla Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti. Böyle bir sene oldu onun için. Almanlar bizimle dalga geçmiş herhalde, yurt dışında yaşayan gurbetçi dostlarla dalga geçmişler. Almanlar haha Türkiye Paraguay'a yenildi. Sizi de eledi abi, yapacak bir şey yok. Dalga geçme sırası Türklerde. Deniz Ündav Paraguay'a karşı 63 dakika sahada kalıyor ve oyundan çıkıyor. İsabetli vuruş 0, 3 tane pas, 0 çalım, 3'te 0 kazanılmış ikili mücadele. Bu arada Deniz Ündav baya böyle bir kilolu. Ündav mı bilmiyorum soyadında arkadaşlar. Milli takımla ilgili de bir açıklaması var. Doğru mu gerçek mi bilmiyorum. Baktım bazı yerlerde ama herkes paylaşmış. Ben de birazdan bu haberi sizlere sunacağım. Almanya Dünya Kupası'ndan elendi. Jose Mourinho bunu beğendi. Çünkü Rüdiger'e de kavuşuyor. Biliyorsunuz adamın dediği oluyor sanki. Real Madrid oyuncularının hepsinin Dünya Kupası'ndan elenmesini istiyorum dedi. Yani adam çok garip bir adam gerçekten. Yine son dakikalarda dönen bir Don Carlo takımı. Bir klasik arkadaşlar. Şu kaşı gördüğünüz zaman 55'te 1-1 yapıyorlar. 90+6'da son dakikada Japonya'yı yıkıyorlar. Japonya adına çok üzüldüm. Gerçekten çok iyi oynadılar. İyi direndiler. Onların turu geçmesini istiyordum ama Don Carlo'nun takımı yine son dakikalara bir galibiyet golü sığdırdı. ESPN yazdı. Japonya oyuncuları Dünya Kupası'ndan elendikten sonra taraftarlarına saygılarını sunuyor arkadaşlar. Evet, böyle de bir görüntü. Çok saygılı bir millet onlar ya. Japonya Teknik Direktörü Hajime Mariyasu halkından özür diliyor arkadaşlar. Evet, böyle erdemli olmak gerekir. Yani en azından şey dememiş. Ben hepinizden daha Japonum falan dememiş. Böyle bir adam kendisi. Matheus Cunha Japon taraftarlara bizim 5 Dünya Kupamız var, sizin 0, küçük takımsınız diyor. Gerçekten büyük bir terbiyesizlik ya. Ya FIFA'nın bunlara falan da ceza vermesi gerekiyor bu arada. Ya zar zor yeniyorsunuz Japonya'yı, umarım elenirsiniz siz de. Casemiro
Brezilya-Japonya maçında maçın oyuncusu ödülünü alıyor, kafayla da güzel bir gol attı kendisi. Hikayenin gerçeğinde üzülen Tsubasa oluyor arkadaşlar. Tsubasa'yı kimler hatırlıyor? Vallahi güzel dönemlerdi. Sabah kalkıp okula gitmeden önce kahvaltı yaparken bu çizgi film izlerdik. Öyle bir dönemde yetiştik. Ama gerçek kazanan Vinicius Junior oldu. Dostlar 15.000 abone olmak istiyoruz. Lütfen abone olursanız çok sevinirim. Ücretsiz çünkü arkadaşlar, abone olun ya. Bizi söyletmeyin. Sonra diyorsunuz hep abone ol diye söylüyorsun diyorsunuz. Abone olun geçin abi, siz de ücretsiz zaten. Bir sayımız artsın orada, yoksa bir işe yaradığı yok yani. Grup aşamasından sonra yapılan puan durumuna göre Türkiye turnuvayı 35. sırada bitirdi. Evet, Dünya Kupası'nda 35. olduk. Carlo Ancelotti Neymar'ı oyuna sokmak için uzatmaları bekliyordum. Bu konuyu onunla da konuştuk. Beraberlik golünü bulmasaydık 60 ya da 65. dakika civarında oyuna girecekti. Maçın kontrolü bizde olduğu için oyun düzenini bozmak istemedim diyor. 2026 Dünya Kupası'nda oynanan 19 maçı doğru tahmin eden Billy Hurtnose adlı kedi Yeşilburun Adaları'nın Arjantin'i turnuvadan eleyeceğini öngördü. Yani Yeşilburun Adaları Messi'yi Arjantin'e eleyecekmiş. Evet, bugün Jude Bellingham'ın doğum günü arkadaşlar. Zabıtanın doğum günü. Trent Alexander-Arnold da mutlu yıllar kardeşim, parlamaya devam et diye doğum gününü kutluyorum. İsmail Kartal milli takımla ilgili bir açıklama yapmış. Şu anki milli takım Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Bence de öyle ama yanlış kişi tarafından yönetiliyor. İsmail hocamla burada ayrılıyoruz. Ben çeyrek ya da yarı finali bekliyordum. Olmadı. Ama nedenlerini tartışmak bize yakışmaz. Nasıl yakışmaz ya? Ya abi, bunu konuşmak kadar doğal bir şey yok bence ya. Devlet sırrı mı arkadaşlar bu? Neden böyle bir şey oluyorsunuz? Neden bunlardan rahatsız oluyorsunuz? Bu konuşulması gereken bir konu zaten. Orada meslektaşımız var. Saygısızlık olur. Milli takıma bu sonuç yakışmadı. Büyük beklenti vardı çünkü. Tamam, doğru, İsmail Hoca konuşmayabilir ama biz halk olarak, toplum olarak, futbol severler olarak bunu konuşmak en doğal hakkımız ya. Ben bunu konuşuyorum diye bana bir sürü ithamlarda bulunanlar var yorumlarda arkadaşlar. İyi misiniz gerçekten? Evet, Real Madrid Bellingham'ın doğum gününü kutlamış arkadaşlar. Kukureya, bir hayalim var. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Belki de kazanmak için geldi buraya. Kazanırlar mı? Arda yeniden Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırır mı? Kukureya ile beraber, yeni takım arkadaşlarıyla beraber. Jose Mourinho orta sahaya en az 100 milyon euroluk tecrübeli bir oyuncu istiyor. AS gazetesi yazıyor haberi. Genç yetenek istemiyor dostlar. Dipnotu da bu. Zaten bir sürü genç oyuncu var ama ben tecrübeli bir orta saha istiyorum diyor. Umarım o yüksek fiyat vereceğiniz oyuncu Enzo Fernandez olmaz. Çünkü Tchouaméni'den, Valverde'den bir farkı yok. Hatta Tchouaméni'nin, Valverde'nin Enzo'dan daha fazlası bile var bence. Jose Mourinho bu dönemi Real Madrid oyuncularının hepsiyle bireysel toplantılar yapmak için kullanıyor. Bu toplantıların amacı durumlarını değerlendirmek. Ayrılacak olanlar hakkında nihai kararları almak ve yeni anlaşmaları finanse edecek büyük bir satışın tamamlanmasının mümkün olup olmadığını belirlemek istiyor. AS gazetesi bu haberi yapıyor. Evet, günün konusu arkadaşlar yine bir söylenti. Bir önceki haber de söylentiydi. İşte Arda Güler'i çok önemli bir oyuncu olarak görüyor ama ilk 11 garantisi vermiyor. Bu bir söylenti, bu bir haber arkadaşlar. Ben bu haberi uydurmuyorum. Ben size haber sunuyorum sadece. Gelip kardeşim yalan haber yapmışsın. Oğlum, haberi ben yapmadım lan. Haberi ben yapmıyorum arkadaşlar. Haberleri sunuyorum. Son dakika Arda Güler ve Jude Bellingham, Jose Mourinho'nun en sevdiği orta saha oyuncuları. Abraham Romero. Bana demeyeceksin, gideceksin Abraham Romero'ya diyeceksin. Bu habere inanmıyorsan eğer. Ben bak Real Madrid sayfalarından alıyorum bu haberleri. En büyük Real Madrid sayfaları. Yani sen araştırmıyorsun, ben araştırıyorum, ben sunuyorum bu haberi sana. Yorumlamak sana kalıyor. Birisine hakaret etmeden, birisini kırmadan yorumlayabilirsin bunu. Ya bu sanki yanlış olabilir ya da bu bence doğruluk payı bulunmuyor bunda. Ya da Mourinho gerçekten de böyle düşünüyor diyebilirsin. Yani bu kadar arkadaşlar, insanlara sivri sivri gelmeyin. Sonra da bizden de size karşı saygı beklemeyin. Adam bana küfür ediyor, benden ona saygı göstermemi falan bekliyor. Okuduğunu anlamıyorsun da bana hakaret ediyorsun, garip. Real Madrid deprem mağdurlarını desteklemek için Venezuela'ya 1 milyon euro bağışta bulunacak. Florentino Perez ayrıca kişisel olarak 1 milyon euro bağışta bulunacakmış. Daha fazlasını da verebilirler ama gönülden bu kopmuş. Son dakika Olise geleceğini görüşmek için Bayern Münih ile bir toplantı yapacak. Birden fazla kulübün onu takip etmekte olduğunun farkında, Real Madrid dahil. Felix Diaz yazıyor, AS gazetesinden bir yazar kendisi. Herbert Hainer, Bayern Münih Başkanı, Olise ve Real Madrid söylentileri hakkında
Daha önce de söylediğim gibi eğer Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in aklında böyle bir şey varsa zahmet etmesine gerek yok. Çünkü o liseyi satmak istemiyoruz. Bayern Münih olarak Real Madrid ile çok iyi bir ilişkiye sahibiz. Ve buna uygun olarak bana ulaşıp şunu söylediler. Birincisi, o lise ile kesinlikle hiçbir temasları yok ve ikincisi, medyadaki bu sürekli spekülasyonları istemiyorlar diyor arkadaşlar. Real Madrid'de böyle bir resmi yazı paylaşmıştı zaten. Jose Mourinho, Eduardo Camavinga ile yapacakları görüşmede ona takımda büyük bir rol alamayacağını söyleyecek. Yani bu takımda seni istemiyorum, yedek oturacaksın diyecekmiş ona. Real Madrid Raul Asensio'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak göndermeyi düşünüyormuş. Evet, çünkü defans hattına fazlaca transfer yaptılar zaten. Real Madrid 100 milyon euroyu aşan bonservis bedeliyle bir orta saha oyuncusunu transfer edebilmek için önce benzer miktarda bir oyuncuyu satmaları gerektiğini biliyor. Masadaki isimler Valverde, Tchouaméni ve Camavinga. AS gazetesi yazmış haberi. Bellingham'a soru geliyor. İngiltere milli takımında sanki daha iyi oynuyorsun. Biraz daha özgürüm diyor. Sahada biraz daha yukarıda. 10 veya 8 numara olarak oynuyorum. Real Madrid'de farklı çünkü takım farklı diyor. Kendisi garip bir açıklama yapmış. Jude Bellingham Instagram'dan paylaşıyor. Toparlanma diyor. Yanlışlıkla ön kamerayı açınca ben değil mi abi bu? Fatih Altaylı milli maçtan sonra Arda'nın verdiği röportajı çok iyiydi. Zannederim Arda bu konuda profesyonel destek alıyor ya da yaşına göre çok olgun. ABD'yi yendiğimiz maçta şunu da gördüm. Arda'ya sorumluluk verildikçe Arda daha iyi oynuyor ya da kalitesini daha iyi gösteriyor. Real Madrid'de defalarca izlediğim Arda'yı çok beğenmiyorum diyor. Abi bir sürü rekor kırmış, nasıl beğenmiyorsun? Fakat son milli maçta Hakan Çalhanoğlu oynamayıp Arda daha yetkili bir biçimde sahaya çıkınca çok daha etkin bir futbol ortaya koydu. Hakan Arda'nın oyununu bozuyor belli ki. Yarımşar sorumluluk her ikisini de tam sorumsuzluk haline getiriyormuş. Arda tam sorumlu olunca daha etkili oldu. Mourinho bu maçı izleseydi Arda'dan nasıl yararlanacağını daha iyi anlardı belki ama Portekizli hakaret var orada. Belli ki Arda'ya hak ettiğini vermeyecek diyor. Böyle bir iddiası var. Ama en azından şunu gördük. Milli takımın bundan sonrasında Hakan'ın yerine Arda daha etkili olacak. Artık doğru seçim Arda'dır diyor. Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda oynayabilirim demiş arkadaşlar. Baba adam yaşlanmıyor herhalde. Vinicius Junior Real Madrid'de kaptan olmak konusunda çıldırıyor. Sakin ol kardeşim, öyle hemen bir atlama, orada Arda falan var. Kıps. Juventus CEO'su Carnevali. Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor. Vlahovic gözden çıkarıldı. Sizce nereye gidecek? Veya Juventus hangi forveti alacak? Alvaro Carreras yalnızca 50 milyon euro veya daha fazla bir teklif gelirse Real Madrid'den ayrılacak. Evet, oraya Cucurella geldi. Carreras gözden çıkarıldı. Arjantin ve Infantino arkadaşlar, biliyorsunuz Messi'yi çok seviyor kendisini. Böyle şeyler paylaşılıyor artık. Deniz Ündal. Türkiye milli takımında asla oynamam. Kendimi o formayı giyerken hayal edemiyorum diyor. Kim bu haberi yapıyor? Bakın ben yapmıyorum. Ali Naci Küçük. Öncelikle siz bana saldırmadan önce ben yine gardımı alayım. Ben yine söyleyeyim arkadaşlar, içimdekileri, kalbimdekileri. Türk ve Kürt kardeştir arkadaşlar. Aksini iddia eden, aksini böyle bir şey arayan kalleştir ve vatan hainidir. Ben şimdiden söylüyorum. Bu söylem Ali Naci Küçük Bey nereden duydu bunu? Nasıl bir haber yaptı bilmiyorum. Eğer böyle bir söylem varsa kendisi bilir abi. Yani bunu yapacak bir şey yok. Bu adamın kanında başka bir kan var demek ki. Bizim gibi hissetmiyor. Bizim ülkemizdeki Kürtler gibi hissetmiyor demek ki. Yani biz yıllardır birlikte yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle ayrıştıran açıklama yapmışsa kendisi bilir, kendi tarafını seçmiştir. Biz buradakilerle yaşamaya devam ederiz. Sen böyle konuşmaya devam edersen sen de başka tarafa doğru gidersin diyorum ben. Ama sizin yorumlarınızda, yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Özellikle Kürt kardeşlerimden yorumları bekliyorum. Çünkü benim bir sürü Kürt arkadaşım var. Hem askerlikte olsun arkadaşlar, hem oynadığım takımlarda olsun, hem Antalya'da okuduğum liseden beri bir sürü Kürt arkadaşım var. Sahne aldığım yerlerde de bir sürü Kürt arkadaşım var. Herkes her şeyde genellememek gerekiyor arkadaşlar. Bizim içimizde de kötü insanlar var. Kürtlerin içinde de kötü insanlar var. Ama biz iyiler bir arada olmaya çalışalım arkadaşlar. Çünkü bizim bir tane ülkemiz var. O ülkeyi de kimseye vermeyelim. Evet, herkes başka sayfalarda paylaşmış. Alın, paylaşan sayfalarda bunlar arkadaşlar. Bu haberleri ben çıkarmıyorum. Böyle bir haber var. Bir sürü yerde var ve ben bu haberi sunmak zorundayım. Çünkü haberciyiz artık biz de bir şekilde. Wayne Rooney, Jude Bellingham 16 yaşındayken ona karşı oynadım, beni adam adama marke etti. Yaklaşması, bana tekme atması beni etkiledi. 16 yaşındaki birinin özür dileyeceğini düşünürsün ama o sadece oradan uzaklaştı. O andan itibaren onun en iyi oyunculardan biri olma şansı olduğunu düşündüm diyor.
Evet, Arda Güler'le ilgili de bir açıklama vardı. İbrahimovic falan vesaire. Thierry Henry'nin açıklaması vardı. Yalan malan dediniz. O zaman burada yalan diyelim arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bellingham çok iyi bir oyuncu değildir. Birisinin söylemesine gerek yok zaten. Birisinin iyi olduğunu biliyoruz. Arda Güler'in kırdığı rekorları biliyoruz. Bellingham'ın işte milli takımda neler yaptığını görüyoruz. İyiler iyidir abicim, anladınız mı? Barcelona Harry Kane'i transfer etmeyi düşünüyor. La Liga kulübü şu an Bayern Münih'in golcüsü için olası bir anlaşmayı nasıl finanse edebileceğini araştırıyor ama oyuncu arkadaşlar Bayern Münih'te kalmayı istiyormuş. Arjantin son 10 Dünya Kupası maçında 7 penaltı kazanmıştır. Yine Infantino var orada. Güney Kore teknik direktörü istifa etmiş arkadaşlar ama bir sürü de tehditler almış. Onunla ilgili bir haber var burada. Montella'yı Hacı Osmanoğlu'nu eleştirdim diye arkadaşlar. Hakaret etmeden, küfür etmeden eleştirdim. Adamlar bana yorumlarda vatan haini falan yazıyor. Bakın adamlar tehdit falan alıyorlar ama şöyle bir tehdit alıyor bakın. Biz sadece futbolu eleştiriyoruz. Sizin bize yakıştırdığınız şeyler arkadaşlar. Bu kadar ayrışmayalım lütfen ya. Hepimiz aynı ülkenin insanıyız. Eleştirdiğimiz şey de futbol yani. Biz gidip devleti mevleti de eleştirmiyoruz. Futbolu eleştiriyoruz. Aklınızı başınıza toplayın. Yazdığınız şeylere bir dikkat edin. Geliyorsunuz hakaret ediyorsunuz. Vatan haini falan yazanlar var arkadaşlar. İyi misiniz ya siz? Çekya Teknik Direktörü Miroslav Kubek, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu kadar normal. İşi yapamıyorsan gideceksin ya. Gidin arkadaşım. Florentino Perez, Valverde'ye kaptanlık kol bandını vermeye hiç ikna olmamış durumda. Real Madrid'de kaptanlık kol bandı konusunda hala çözülememiş bir tartışma var. Valverde'ye vermişlerdi. Şimdi Vinicius Junior istiyor. Ardacığım gir araya, yumruğunu vur masaya, al o kaptanlık bandını. Tabii şaka yapıyoruz. Daha vakti var. Jose Mourinho, Joselu gibi bir forvet istiyor. Gonzalo Garcia bu rolü üstlenebilir diyor. Bence üstlenemez. Gonzalo Garcia belki ondan daha da iyi olabilir Joselu'dan. Gerçekten daha da iyi olur bu arada. Onun kiralık olarak başka bir takıma gitmesi gerekiyor. Nico Paz gibi. Kolombiyalı bir gazeteci Nusret hakkında bir şey söylüyor. Bu adamın hayatı ne durumda? 2022 Katar'dan sonra yeryüzünden silindi. Gerçekten bugün tuvalete girdiğimde Nusret aklıma gelmişti ve böyle bir haber geldi arkadaşlar. Tuvalette aklıma geldi, bilmiyorum. Bizim aklımız orada falan da çalışıyor. Dünya Kupası'nı tokatladı. Messi'yi kovaladı. İşte kupaya tuz attı ve statlara girişi yasaklandı Nusret'in. Ondan dolayı yoktur. Real Madrid Nico Paz'ın bir yılda Como'da kalacağını açıkladı arkadaşlar. Oranın oyuncusu bir yıl daha. Kukureya'ya soru geliyor. Kel olarak uyanmak mı yoksa göğsünde Barcelona arması dövmesiyle uyanmak mı? Onun cevabı kel olarak uyanmak. Not olarak Cucurella Barcelona altyapısı çıkışlı ve A takımda da oynadı ama oradan nefret ediyor. Neden nefret ediyor bilinmiyor. Bu Dünya Kupası'nda Vinicius Junior'a yapılan bazı korkunç fauller gerçekten iyi kırılmamış ayağı. Gerçekten iyi kırılmamış. Hakimi yapmış, diğeri kim bilmiyorum. Ronaldinho'nun tarzı arkadaşlar değişmiyor. Benim adam. Benim adamla da günün sonuna gelelim. Salih ve Ronaldinho. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype hakkınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bizi 15.000 abone yaparsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.